Herkese merhabalar. Bu haftaki konu başlığımız insanın tek bir savaşı vardır, zihniyle olan. Veya bu konu başlığına bir diğer isim de şu olabilir. İnsanın tek düşmanı yetersiz olduğunu düşünmesidir. Bu konu benim açımdan çok önemli. Sizlere de bu konuyla ilgili gerçekten kendinizi iyi hissedeceğiniz, güçlü hissedeceğiniz, bir ışık varlığı olarak hissedeceğiniz bilgiler vermek istiyorum. Çünkü bu bir hakikattir. Allah'ın, yaratıcının bu söylemleri hep yapıyorum. Çünkü beni izleyen insanların aralarında ateist olduğunu da biliyorum. Arasında deist olduğunu da biliyorum. Arasında Hristiyan olduğunu da biliyorum. Aralarında Müslüman olanların olduğunu da biliyorum. Bu sebeple herhangi bir ideolojik kavram yaratmamak için bu şekilde söylemler yapıyorum ki herkes kendi içinde içselleştirebilsin. Allah'ın insana layık gördüğünü insan kendisine layık göremiyor. Bu küçüklüğünde yaşadığı şeylerle olabilir, karması ile ilgili olabilir, deneyimleriyle ilgili olabilir. Ama bütün bu olabilir dediğimiz şeyler arasında tek atladığı bir şey var. Kendiyle ilgili olabilir. Örnek veriyorum Kur'an'da. Ben ona nurumdan üflediğimde tüm melekut secde etsin. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bu bilgiler maalesef çok konuşulmuyor bizim ülkemizde. Yani namaz, oruç ve kurbandan başka dini din yapacak veya insanın maneviyatını daha yüksek noktada yaşayacak bilgiler din çatısı altında konuşulmuyor. Ama ben size dinin evrensel yönünü de anlatmak için, varlığı ne derecede tanrısal gördüğünü anlatmak için bu parantezleri açıyorum. Ben ona nurumdan üflediğimde tüm melekut secde etsin demek şudur. Aslında bunun cevabını en güzel Sadıklar Planı tebliğlerinde dini sembollerin açıklandığı bölümde anlatıyor. Diyor ki insanın ruhi kudreti kadiri mutlak yaratanın tüm muradını barındıracak şekilde oluşturulmuştur. Yani insanın ruhsal varlığı tüm yaratıcı sistemin tüm bilinç yansımalarına cevap verebilecek şekilde oluşturulmuştur. Bizim tanrısal varlığımız buradan geliyor. Allah olduğumuzdan değil, Allah'tan olduğumuzdan. İncil'den bakalım. İsa'nın şifa hikayelerini araştırabilirsiniz. Ölüyü diriltmesi, kör bir insanın gözlerini açması, kötürüm birini düzeltmesi ve bakın çok ince bir ironi var. Diyor ki, benim yaptığımın çok daha fazlasını siz yapacaksınız. Eğer hardal tohumu kadar imanınız olsaydı şu karşıdaki dağı yerinden oynatırdınız. Bakın, farklı öğretiler gibi gözükebilir. Farklı zamanlarda ve kültürlerde oluşturulmuş olabilir. Ama anlattığı şey aslında aynı. Hiç değişmemiş ki. Biz o kadar özgüvensiz bir şekilde yaşamayı kendimize bir yol belirlemişiz ki bu bilgileri ben anlatıyorum. Bu konuda lütfen yanlış anlamayın. Bunu söylemezsem eksik olur. Birçok kişi diyor ki ya Murat Bey, Murat Hoca, Murat ya sen bunları söylüyorsun ama biz bunları nasıl yapacağız? Çok zor. Bakın çok zor. Kolay olduğunu kimse söylemedi zaten. Ama daha yola çıkmadan
zor olduğu ile ilgili bilinçaltına ekilen tohum zaten senin dümdüz olacak yolunu çakıl taşlarıyla, mıcırlarla dolu bir yola dönüştürüyor. Çünkü hep söyledim. Bunu her yayınımda söyleyeceğim. Yaratıcı olan biziz. Yaratıcı bizleriz. Biz özgüvensiz olduğumuz sürece, biz kendimize güvenmediğimiz sürece, biz yetersiz olduğumuzu düşündüğümüz sürece tezahür ettireceğimiz gerçeklik ve realitemiz de hayatımızda ve çevremizde bu olacak. Bir önceki yayında söylediğim, daha öncekilerde de söylediğim, şu anda günümüzde içerisinde bulunduğumuz dönem ne kadar özgüvensiz ve ne kadar korkaklık üzerine, endişe üzerine kurulu bir sistem. Bakın ispatı burada. Mevlana'nın çok güzel bir lafı var. Yol yürümeye başlayınca gözükür. Bu ne demek biliyor musunuz? Sen yola çıktığında yol sana gözükecek ama nasıl yürürsen öyle gözükecek. Bakın bilgiler bazen karışık olabilir. Benim vazifem elimden geldiğince, gücüm yettiğince, dilim döndüğünce bu sembolleri, bu bilgileri herkesin anlayabileceği seviyede bir dönüştürmek veya bir aktarmak üzerine. 9 aylık aranın da bir sebebi bu. Bilgi, 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 bilgi. Tamam. Ama 1 litrelik sürahiye 3 litre su koyamayız. Taşacak. Onun için hep söylediğimiz, insanın değişime en açık olduğu an, en dibi gördüğü andır. İşte değişime açık olmak demek, o doldurduğumuz bilgileri artık sandığını açıp sorgulamaya, akletmeye başladığımız dönemin kapısını aralaması. Değişime en açık olma anı, en dibi görme anı, bütün tabuları, inanışları yıktığımız, yeni bir yola çıktığımız, çakıl taşlarını ve mıcırları temizleyip tertemiz yolda yürüyeceğimiz, bilgileri bilgi olarak heybemize doldurmak yerine aklımıza doldurup yol yaptığımız, özgüvensiz olmak, yetersiz olduğunu düşünmek zihnimizin oyunundan başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Bu bilgiyi söylemek için öncesine bu kadar detaylı bir aktarma ve anlatım yaptım. Zihnimiz program olarak negatife ve nefsaniyet üzerinden çalışma prensipleriyle kuruludur. Bunu istediğiniz öğretiden bakın, dinlerden bakın, ezoterik öğretilerden bakın, dünya dışı kanal bilgilerine bakın, ruhsal tebliğlere bakın. Çünkü amaç evrensel sistemde simyacı olmamız. Kendi hayatımızda simyacı olmak demek, dünyayı değiştirir, dünyayı değiştirmek evrenleri ve tüm boyut sistemini değiştirir. Bakın çok güzel bir bilgi paylaşayım size. Tanrısallığını yoldaş yapan tüm boyutların üzerinde yürür. Kendi hakikatinize sahip çıkın. Korkusuz olmak demek, insanlara kafa tutup kavga etmek demek değildir. Korkusuz olmak demek, en radikal değişime bile direnç göstermeden akışta olmak demektir. Teslim olmak demektir. Yoksa değişimle ilgili eğer bir defans uygularsak hemen içeride endişeler başlar. Endişe de bizim tüm ilham sistemimizi, enerji akışımızı keser. Bizi yolda yürütmez. Her adım attığımızda 1000 kere düşünmemiz gerekir. Damlanın okyanusun gücüne sahip olabilmesi için okyanusun kendisine karışması lazım. Sevgili arkadaşlar, prensip budur. İnsanın tek bir savaşı vardır, zihniyle olan. Tek bir düşmanı vardır, yetersiz olduğu ile ilgili zihninin yarattığı bu manipülasyonun kurbanı olmak. Hakikat bu.
Eğer bir sır arıyorsanız budur. Dışarıda bir düşman aramayın. Dışarıda sizi aşağı çeken birini aramayın. Bulamayacaksınız. Eğer bulduğunuzu zannettiğiniz bir özne gösterecekseniz de gösterdiğiniz özneyi de siz yarattınız. Bakın, iş dönüyor dolaşıyor. Bizim bireysel anlamda veya kolektif anlamda yarattığımız şeylere geliyor. Savaş burada. Dışarıda değil. Aramayın. Dışarıda gördüğünüz savaşların tamamı rant üzerine. Yeraltı kaynakları üzerine. Ego, kibir ve nefs üzerine. Bakın, gözlemleyin. Bizim amacımız bunların üzerinde olan bir boyut sisteminin değişimi arkadaşlar. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bu kadar. Bakmamız gereken nokta bu. Dışarıdaki sistemin manipülasyonu zaten yaratıldı ve yaşanılıyor. Bu saatten sonra kavga etmek, suçu karşı tarafa atmak, kutupluluk yaratmak yerine artık dönem değişimin yolculuğunda olma ile ilgili özgüvenli, farkındalıklı yol izlemek. Çare bu. Değişim bu. Size bunu çok net söylüyorum. Siz gerekli direnci göstermediğiniz sürece zihninizle ölene kadar bu savaş bitmeyecek. Çünkü onun da vazifesi o. Birçok yaşamla birlikte getirdiğimiz karmalarımız var içeride. Enerji alanımızda. Onların vazifesi devamlı bu manipülasyonu canlı tutmak. Bizim de vazifemiz simya hareketini varlığımızda aktif edip o manipülasyonu, o değişim alarmını duyup gereğini yapmak. Nasıl mı yapacağız? 1. Özgüvenli olacağız. 2. Gerçekten tanrısal olduğumuzu, yaratıcının biz olduğumuzu, bütünün parçası olduğumuzu kabul edeceğiz. 3. En önemlisi. Kabul ettiğimiz bu realiteyi veya bu bilinç halini veya bu hakikati hayatımıza yoldaş yapmalıyız. İşte bu hali yoldaş yaparsak tüm boyutların üzerinde yürüyeceğiz. 5. boyut, 7. boyut, 9. boyut. Böyle sevdiğimde ne anlam ifade ediyor ki? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Kelimeler. Anlam ifade edeceği yer o noktaya bilincimizi çıkarttığımızda. Herkes 5. boyut bilgisi veriyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kutuplaştırarak. Uzaylı gemilerine binerek. Onlar da gerekli. Bu bilgiler de gerekli. Ama endişe ve korku bizim bu savaşta, zihnimizle olan savaşta, zihnimizin bütün savaş ganimetleri. Korku ve endişeyle geliyor bize. Bu, hatta size şöyle bir bilgi daha vereyim. Bir ruhsal tebliğde şeytan bilgisinin aslında korku ve endişe olduğu söyleniyor. Bakın, tekrar ediyorum. Şeytan bilgisinin korku ve endişe olduğunun bilgisi paylaşılıyor. Sadıklar planında olması lazım. Çok pardon, Sadıklar planı değil. 1982 yılında verilen Sirius misyonuyla yapılan tebliğlerin hatta bitişinde olması lazım. Tebliğinin en sonunda. Neden? Neden böyle bir bilgi paylaşılıyor? Çünkü insanı var eden ve insanın mevcut hayatındaki tüm varoluşu zihinsel varlığıyla şekil buluyor. Bizi zihnimiz ve bilincimiz yönetiyor. Biz zihin ve bilinçle yaratıyoruz. Onun için zihnimizi durdurmayı, zihnimize mahkum olmamayı öğrenmeliyiz. Akışta olmalıyız. Bunun için gerçekten bol bol meditasyon yapın.
çok fazla yapın. Düşüncelerle savaşmak yerine, o düşüncelerle kendinizi aşağı çekmek yerine bırakın onlar da vazifesini yapsın. Siz o düşüncelerin manipülasyonuna gelmeyecek bir yaşam şeklinde olun. Göreceksiniz ki onların hepsi ortadan kalkacak. Ama bu kadar korku, endişe, kaygı, entrika, öfke, kutupluluk. Zaten bu balçık bütün varlığımızı sarmış. Üzerimizden akıyor. Önce bunun bir temizlenmesi gerekmez mi? İşte bu sebeple arkadaşlar, insanın tek bir savaşı vardır. Zihniyle olan. Ve tek bir düşmanı vardır. Yetersiz olduğunu düşünmesi. Yayını kapatırken tekrar ediyorum. İstediğiniz ideolojiden, istediğiniz inanıştan, istediğiniz kaynaktan bakın. Bizim öz varlığımız, ruhumuz, kadiri mutlak yaratıcının tüm ilahi muradını barındıracak ve yaşatacak, tezahür ettirecek değerde verilmiştir. Biz bu tanrısal kıymet ve ışık üzerine var olduk. Ve diyorlar ki insanın kendini bilebilmesi ve işlevi, yani bu bilgiyi kullanması evrimin ta kendisidir. Çünkü üçüncü boyut tüm boyutları değiştiren, dönüştüren, dualiteyi en kaba haliyle yaşayan, yani dualiteden kastım kutupluluk halini, iyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin, yani değer yargıları üzerinden zihnin en yoğun şekilde vazifesini yaptığı boyut burası. Biz burayı yükseltirken her şeyi yükseltiyoruz. Her şey. İşte vazife bu savaşta zihni susturmak. Akışta olmak. Savaşmayla değil, kabullenmeyle bu süreci yönetmek. Yüksek ahlak prensiplerine dahil bir hayat yaşamak. Bunu bir öğretiye bağlı olmadan da yapabilirsiniz. Yoldaşınız vicdan. Ruhun yol göstericisi ve meşalesi vicdandır. Bu kadar. Korku ve endişe sadece aşağı çeken unsurlardan başka hiçbir şey değil. Birer illüzyon. Sadece illüzyon. Her şey içeride dönüyor. Her şey. Bu konu başlığı adına paylaşacaklarım bunlar. Umuyorum bir bilinç aralığı ve kendi varlığınıza gerekli kıymeti vereceğinizle ilgili bir bakış açısı varlığınızda aktif edebilmişimdir. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.